Merhaba değerli arkadaşlarım. Hepiniz bir videomuza da hoş geldiniz, sefa geldiniz. Arkadaşlar uzun bir aradan sonra bir taktik formasyon videosuyla da karşınızda olmaktan son derece memnunum. Değerli arkadaşlar, bugünkü taktik formasyonumuz 3, 1, 2 ve 4 değerli arkadaşlar. Yalnız ondan evvel söylemek istediğim bir iki şey var. Biliyorsunuz ailemizin kanalı 4.000 aboneyi geçmiş durumda. Herkese çok teşekkür ediyorum. Eee, Bütün ailemize katılan yeni abone olan insanlara, arkadaşlara da çok çok teşekkürlerimi iletiyorum değerli arkadaşlar. Ve son 28 gün içinde de aşağı yukarı kısa ve uzun videolar dahil olmak üzere 65 bine yakında izleyici kanalımızı ziyaret etmiş. Bunun için de ayrıyetten müteşekkirim, teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar, taktik formasyon videolarımız zaten oynatma listemiz içinde var. Ama baktım ki 3, 1, 2, 4 bunların arasında yok. O zaman dedim ki uzun bir aradan sonra hem böylece bir özlem gidermiş olalım. 3, 1, 2, 4'ü bir analiz edelim. İyisiyle kötüsüyle nasıl oynanması gerektiği şeklinde fikir beyan edeyim istedim değerli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar tabii 3-1-2-4 derken ileri dörtlüyü ben 2 santrfor ve aynı hizada olarak düşünmedim. O zaten çok cüretkar olur. Biz bu şekilde olan formasyonunu inceleyeceğiz. Bu şekilde olan formasyonunu sizlerle beraber inşallah anlatmak istiyorum. Şimdi değerli arkadaşlar zaten üçlü bir savunma anlayışı var. Üç tane DC ile oynanıyor. Ha, şunu da özellikle söylemek istiyorum. Bakın yine bu konuda bazı arkadaşlarda yanılgılar var. Kesinlikle eğer üçlü bir defans anlayışı tercih ediyorsanız DL ve DR yani şunların DL ve DR olduğunu düşünürsek böyle bir savunma anlayışıyla asla ve asla çıkmayın arkadaşlar. DC'yi ortada tek bırakmayın. Biz yine aynı şekilde e, bu şekilde dönelim. Zaten üçlü bir savunma oynuyorsak önünde muhakkak bir DMC bulundurmak zorundayız. Yani bu özellikle üçlü savunmanın emniyet sıbabıdır değerli arkadaşlar. Orta sahaya baktığımız zaman bu formasyonda ikili bir orta saha görüyoruz. Dolayısıyla eğer rakibin dörtlü veya beşli bir orta sahası varsa buradaki oyuncuların da ikinci mevkileri biraz daha ML ve MR'ye yakın ikinci mevkileri varsa buraya bir katkı verme şansları olur. Ama esas zaten bu formasyonun en önemli şeyi dörtlü bir hücum anlayışı. Yani dörtlü bir şekilde kompakt bir şekilde üçüncü bölge tabir ettiğimiz rakibin birinci bölgesine deki hücum anlayışınız. Şimdi değerli arkadaşlar, tabii ki bunlara oyun tarzınıza göre ok verebilirsiniz. Yani kanatlardan oynamak isterseniz oynayabilirsiniz. Yani şöyle söyleyeyim, kanatları kullanaraktan burada AMC'lerin de en azından tabii oyun tarzları çok önemli. AMC'nin oyun tarzları çok önemli. Artı becerileri, oyuncu kaliteleri bunlar da bir tarafa koyuyorum. Yani bunlar da çok önemli. Pardon, özür diliyorum. Önemli olmak kaydıyla kanatlar üzerinden kanatlar üzerinden ve bu kanatların da orta sahadan gelen AMC'lere desteğiyle burada etkili olma şansı var değerli arkadaşlar. Ha, ilk bakışta şöyle bir baktığım zaman biraz cüretkar bir hücum anlayışı olarak görünse de savunma olarak oynayabilir değerli arkadaşlar. Ha, gerideki oyuncularınızı ve öndeki DMC'nizi geride tutmaya yani geride tutmak konusunda kararlı olursanız dolayısıyla orta saha blokuyla yani şu gördüğünüz üçlü blok DMC ve 2 MC'den oluşan üçlü blokla
Dolayısıyla buradaki oyuncularınızın yine oyun tarzları, oyuncu yapılarıyla alakalı olmak kaydıyla buraya verecekleri destek beslemesiyle beraber beslemesiyle beraber dolayısıyla burada bir zenginlik yaratılabilir. Ha şimdi burada bir handikap şu. Evet bir ST yok bu sistemde. Ha bunun şöyle olan sisteminde ki bu fazla bir cüretkardır. Yani bu da 3-1-2-4 olarak geçer ama çok fazla cüretkardır. Eğer burada sonlanamayan ataklarda e, arkadaki bloklarda özellikle rakibin eğer kanatları varsa ve kanatlarında da çok çok iyi şekilde orta saha ve kanatları kuvvetliyse burada sıkıntı yaşama şansınız yüksek olur değerli arkadaşlar. Biz yine tabii normale dönelim. Biraz daha makul olan sistemine dönelim formasyonun. Dolayısıyla eğer buradaki dediğimiz gibi AML, ML veya burada da işte tabii elimdeki formasyona göre ben bunu organize ettim. Bunu size anlatabilmek için ama dolayısıyla buradaki oyuncularınızı AMR veya MR, AMR ve MR burada görüldüğü gibi, Oriça'da görüldüğü gibi ikinci bir mevkisi varsa dolayısıyla eğer tabii ileri olarak onlara bir talimat da vermediyseniz zaten otomatikman bir miktar geri gelecektir. Dolayısıyla eğer değerli arkadaşlarım, pardon özür diliyorum. Hemen bir bakalım. Tamam. Şimdi top sizde değilken yani topu karşılama esnasında 3-1-4-2'ye de dönebilir oyun. Ama diyeceksiniz ki tabii AMC'lerin de bir miktar geriye geldiğini düşünüyorum. Hatta ben öyle şeylere şahit oluyorum ki değerli arkadaşlar maç içinde AMC'nin şu mevkilerde bile top aldığı ki tabii oyun tarzına bağlı şeyine bağlı. Dolayısıyla her şekilde buraya yardımcı olduğunu da çok fazla maçlarında görüyorum. Dolayısıyla buradaki bek açığını yani üçlü bir savunma oynarken buradaki açığı bir miktar eğer bunlar kapatma şansı var. Hücumda da zaten burada mihenk taşları, kanatlar ve AMC'ler değerli arkadaşlar. AMC'lerin şunu da yapabilirsiniz. AMC'lerde pardon özür diliyorum. AMC'leri ileri çıkarma talimatı verebilirsiniz. Yani AMC'leri rakibin birinci bölgesine, sizin üçüncü bölgenizde daha fazla kullanmak istiyorsanız, oraya sızmalarını daha fazla istiyorsanız, dolayısıyla böyle bir ok tercihi de yapabilirsiniz. Ha, bu ama her şekilde rakibe göre değerli arkadaşlar. Her şekilde rakibe göre. Bu sistemde taktik olarak normal oynayabilir. Savunma oynayabilir. Hücum yerine göre, maçına göre oynayabilir değerli arkadaşlar. Pas yönünü her iki kanatı olarak da kullanabilirsiniz. Yani eğer kanatlarınıza güveniyorsanız, kanatlardaki oyuncularınızın potansiyeline güveniyorsanız her iki kanattan da oynayabilirsiniz. Veya bu sistemde bakın biraz evvel söyledim, ortadan da girebilirsiniz. Ortadan rakibin tabii yine rakibin formasyonuna göre diyorum. Bunu bir tarafa her zaman ayrı koyuyorum. Böyle bu şekilde de oynayabilirsiniz. Karışık top tercih edebilirsiniz. Eğer rakibiniz sizden kuvvetliyse bir an evvel orta sahada ki o iki yani şöyle söyleyeyim size orta sahada kalabalık olan bir rakiple oynuyorsanız dolayısıyla atılacak uzun toplarda bu ileri dörtlüde özellikle şu iki AMC'den bahsediyorum. Bunları buluşturup rakibin birinci bölgesine her şekilde sızmalarını ve oradan da sizi gol ya da gollerle buluşturmasını isteyebilirsiniz. Bu da bir ayrı bir olarak cebimizde dursun değerli arkadaşlar taktiksel olarak.
Yani burada uzun topu da tercih edilebilir. Ortadan veya iki kanattan karışık da tercih edilebilir ama rakibe göre rakibin orta sahasında eğer o orta sahayı rakibin orta sahasını kaybetme riskiniz varsa dolayısıyla uzun top dönmekte bir miktar fayda olabilir. Zaten kontratak her zaman olduğu gibi kapalı olmasında fayda var. Pres tarzı tamamen size kalmış bir olay. Top çalma tarzı tamamen size kalmış bir olay. Normalde oynayabilirsiniz. Rakibe göre kolay da oynayabilirsiniz. Markaj tarzı her zaman bölgesel olabilir. Ha, eğer sert savunma oynamak istiyorsanız tabii ki muhakkak ki yine söylüyorum adam adam oynamak durumundasınız. O zaman da eğer sert savunmada adam adam oynuyorsanız ofsaytın kesinlikle kapalı olmasında fayda var değerli arkadaşlar. Şimdi şöyle bir baktığım zaman değerli kardeşlerim, üçlü bir savunma zaten çok takımda artık gördüğümüz bir savunma sistemi. Önünde bir DMC zaten emniyet sibobu. Orta saha burada belki rakibe göre kaybedilebilir, kaybedilebilir. Ama şu dörtlüden ve özellikle şu iki taraftaki e, kanatlardan bir miktar geriye destek gelirse belki orta sahadaki o açığı da kapatma şansı olabilir değerli arkadaşlar. Tabii bu her şey rakibe göre diyorum. Onu da bir yana cebe koyuyorum değerli kardeşlerim. Burada mihenk taşı DMC, 2MC arasındaki bağlantı, bakın 2MC arasındaki bağlantı ve artı AMC'ler. AMC'ler. Yani şuradaki beşli kompakt bir şekilde hareket ederse oyunda e, ortak olabilmek, oyunda bir gol bulabilmek, varyasyon yaratabilmeniz 3-1-2-4'te mümkün olabilir değerli arkadaşlar. Ha, kanatlarınız da zaten bu konuda size yeterince destek verirse kanatlardan da bu konuda verim alırsanız dolayısıyla kanatların yapacağı ortalar ve dolayısıyla AMC'nin de daha doğrusu AMC'lerin de rakibin birinci bölgesindeki etkisiyle beraber e, iyi bir formasyon yaratabilir. Ha, böyle oynayan takımlar var mı? Var değerli arkadaşlarım. Var. Ama genel itibarla orta sahayı kaybetme gibi bir risk var mı? O da var. O da var. Yani bunu oynarken rakibin orta sahasının yani dörtlü, beşli bir orta sahaya karşı buradaki 2 MC'deki eksik kalma durumu diyeyim. Daha doğrusu eksik kalma durumu sizi biraz sıkıntıya sokabilir. Bir ikinci handikapta eğer rakibin buralarda aynı sizin gibi kuvvetli adamları da varsa kanatları kuvvetli ise forveti iyiyse veya forvetleri iyi ise bir ya da iki forveti diyelim. Genelde bir forvet oynar böyle takımlar. Burada kanatlardan gelecek veya oradaki rakibin kanatlarının bunu rakip kanat olarak düşünelim. Rakibin kanadının size yapacağı baskı, daha doğrusu yapacağı ortalar, bakın gösteriyorum yapacağı ortalar. Dolayısıyla her iki kanattan rakibin buraya sizin birinci bölgenize, rakibin üçüncü, sizin birinci bölgenizdeki yapacağı baskılar belki maçta sizi biraz sıkıntıya sokabilir. Her şey tabii ki rakibin oyuncularının kalitesine bağlı, oyun tarzlarına bağlı, oyun tarzının niteliğine bağlı. Bunu da bir cebe koyup eee parantez söylemek istedim değerli arkadaşlar. 3-1-2-4 oynanabilir mi? Oynanabilir. Normal oynar, savunma oynar, hücum oynayabilir mi? Yani o da oynayabilir. Tabii ki her formasyon oynayabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Ama bu asla böyle bir şeyde sert hücum kesinlikle oynamamakta fayda var arkadaşlar. Ha, illa ki sert savunma oynamak istiyorsanız rakibe göre
O zaman da dediğim gibi bazı şartları adım adama da muhakkak ofsayt taktiğini de kapalı tutmanızda büyük bir fayda olur değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar, oynanabilecek güzel bir sistem. Şöyle baktığım zaman handikap orta sahada gözüküyor. Dolayısıyla ama kapacağınız toplarda sizin, taktik emir anlayışınıza göre de, rakibe sıkıntı yaratabilme şansınız oldukça yüksek olan bir, formasyon diyebilirim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoş kalın, esen kalın.